Ormanda hayvanlar düğün yapsalar nasıl olurdu? Hem de Türk usulü. Bu hikayenin sonu gerçekten çok komik. O halde bekletmeyelim, masalımıza geçelim. Bir varmış, bir yokmuş. Masal seven çokmuş. Saymaya kalkmışlar. 40.000 yıl gece, 40.000 yıl gündüz. Saymış, bitirememişler. Bu severmiş, bu sevmezmiş demeye kalmamış. Söz sözü tamamlamış, masal da başlamış. Ormanın birinde pek çok hayvan yaşarmış. Bunlardan biri de sivrisinekmiş. Bir gün sivrisinek ormandan şehre gitmiş. Gezmiş, dolaşmış. Dönüşte gördüklerini ormanda anlatmaya başlamış. Hayvanlar onu merakla ve ilgiyle dinliyorlarmış. Sivrisinek ilgiden pek memnunmuş. Sözlerine şöyle devam etmiş. İnsanlar evlendikleri zaman düğün dedikleri eğlenceler düzenliyorlar. Evlendiklerini herkese duyuruyorlar. Şarkı söyleyip oyunlar oynuyorlar. Bu sözlerine bütün hayvanlar gülmüş. Çünkü hayvanlar arasında hiç böyle bir adet yokmuş. Onlar sessizce evlenir, kimsenin haberi olmazmış. Cırcır böceği, "Ay ne kadar güzel. Biz de evlenenlere düğün yapalım, şarkılar söyleyelim," demiş. Ayı söze karışmış. "Şarkıyı sen söylemeyi düşünüyorsan hiç heveslenme. Biz zaten her gün seni dinliyoruz," demiş. O günlerde evlenmeye hazırlanan geyik nişanlısına, "Bu düğün düzenleme işi hoşuma gitti. Biz de böyle bir düğünle evlenelim," demiş. Bütün hayvanlar bunu onaylamış. Sonra neler yapacaklarını konuşmaya başlamışlar. Şarkıları kimin söyleyeceğine bir türlü karar verememişler. Meğer şarkı söyleme işine bütün böcekler talipmiş. Karasinekler, "Biz söyleyelim," diyormuş. Sivrisinekler, "Hayır, biz söyleyelim," diyormuş. Ateş böcekleri, "Biz çok güzel şarkı söyleriz," diyormuş. Arılar, "Hiçbirinizin sesi bizim sesimiz kadar güzel değil. Biz söyleriz," diyormuş. Kelebekler de heveslenmişler. Cırcır böcekleri zaten hazırda bekliyormuş. "Sen söyleme, ben söyleyeyim," derken kavgaya tutuşmuşlar. Ormanın kralı yaşlı bir aslanmış. Aslan bu kavgayı bitirecek iyi bir çözüm bulmuş. "Böceklerden koro kurulsun, düğün şarkılarını koro söylesin," demiş. Böcekler hemen bir koro kurmuşlar. Sivrisinekler, karasinekler, ateş böcekleri, cırcır böcekleri, uğur böcekleri, arılar ve kelebeklerden kocaman bir koro oluşturmuşlar. Koronun adını Çılgın Böcekler Korosu koymuşlar. Pireler de zıplayarak onların yanına gelmişler. "Biz de davul çalarız," demişler. Onları duyan örümcekler, "Biz de kaval çalarız, nefesimiz güçlüdür," demişler. Geyiklerin düğünü için hazırlık yapmışlar. Söylenecek şarkıları belirlemişler. Arkasından provalar yapmışlar. Geyiğin düğün günü davullar vurulup kavallar çalınmış. Çılgın Böcekler Korosu şarkılarını söylemeye başlamış. Bütün hayvanlar çok eğlenmişler. Onlar da şarkılara katılmışlar, halay çekip oynamışlar. Düğünde herkes eğlenmiş. Ormanların kralı aslan emir vermiş. "Bundan sonra evlenen her hayvan için düğün yapılacak," demiş. Geyiklerden sonra yılan evlenmiş. Daha sonra da akrep evlenmiş. Onlara da aynı şekilde düğün yapmışlar. Her şey iyiymiş, güzelmiş ama Çılgın Böcekler Korosu her düğünde söyledikleri şarkıların sayısını artırıyorlarmış. Susmuyorlar ve düğünü bitirmek istemiyorlarmış. Maymunun düğününde hayvanlar artık isyan etmişler. Vakit geç olmuş, oynamaktan yorulmuş, uykuları gelmiş. Ama Çılgın Böcekler Korosu bir türlü susmuyormuş. Aslan yaşlı olduğu için erkenden inine çekilip uyuyormuş. Kulakları da az işitiyormuş. Şikayete gelen hayvanlara, "Ne şarkısı, ben bir şey duymuyorum," diyormuş. Çılgın Böcekler Korosu sabaha kadar şarkı söyleyip hayvanları canından bezdiriyormuş.
Hayvanlar artık düğün filan istemez olmuşlar. Çılgın böceklerin bitmek tükenmek bilmeyen konserlerini dinlememek için evlenmeye korkar olmuşlar. O günlerde fil evlenecekmiş. Fil, koronun şefi olan arıya, "Şarkıları çok uzun tutmayın, gece olunca bitirin," diye tembih etmiş. Filin düğünü başlamış. Şarkılar söylenip oynamışlar. Vakit gece olduğunda fil, "Yeter artık, susun," demiş. Oysa böceklerin hiç susmaya niyetleri yokmuş. Fil tekrar uyarmış. "Eğlenceyi işkenceye çeviriyorsunuz. Ölçüsü kaçan her şey kötü olur," demiş. Çılgın böcekler korosu filin sözlerine hiç aldırış etmemiş. Şarkılarına devam etmişler. Fil çok sinirlenmiş. Koca hortumuyla bütün böcekleri diye hortumundan içine çekmiş. Sonra da hepsini dışarı püskürtmüş. Böceklerin her biri bir yere dağılmış. Bütün hayvanlar fili tebrik edip ona teşekkür etmişler. Onu düğün programlarının başkanı seçmişler. O günden sonra düğün biteceği zaman fil koroya tamam dediğinde onlar da susmuşlar. Siz de çılgın böcekler korosunun şarkı söylediğini duyarsanız bilin ki bir düğün var. Susmazlarsa fili çağırmayı unutmayın.